Merhaba. Bugün uygulamalı rekabet hukuku ile ilgili bilgi vereceğim. Bu hem bizim programı tanıtma amaçlı aslında bu konuşma, hem de 2020 bahar döneminde hazırlayacağımız seminer programına ilgilenen kişileri davet amaçlı biraz. Dolayısıyla iki amaca hizmet edecek bir konuşma. Önce seminer programı nedir? Bundan biraz bahsedeyim. Seminer programı aslında bir yüksek lisans dersi. Bu 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programı çerçevesinde sunulan bir yüksek lisans dersiydi. Fakat yüksek lisans dersi başından itibaren konularında rekabet hukuku alanında uzman kişilerin her hafta gelip konu anlattığı bir programdı. Biz bunu kamuya açtık ve baktık ki kamuya açılınca dışarıdan rekabet hukuku ile ilgilenen herkes aslında programa geliyor, katılıyor, tartışmalara giriyor ve daha sonra 2012 yıllarında, 11 yıllarında bunu aynı zamanda sertifika programına çevirdik. Dolayısıyla 2012 yılından bu yana kamuya açık olarak da devam etmekle beraber ağırlıklı olarak yüksek lisans dersi ve sertifika programı olarak devam ediyor. Sertifika programıyla neyi kastediyoruz? Aslında belli bir ücret karşılığında katılımcıları alıyoruz. Onlara dersler ve seminerlerle ilgili kaynakları iletiyoruz ve programın tamamlandığında da belli bir sayıda seminere katılırlarsa bir katılım sertifikası veriyoruz. Şimdi amaçladığımız ne? Amaçladığımız aslında daha çok kişinin rekabet hukuku hakkında bilgilenmesi, rekabet hukukundaki kalitenin arttırılması, bu alandaki akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve biraz rekabet hukukundaki farkındalığın artırılması. Totalde yaptığımız şey ise aslında bu bir platform gibi. Yani rekabet hukukuna ilgi duyan insanlar ile bu alanda çalışan insanları bir araya getiriyoruz. Onlar bir şeyleri anlatıyorlar, bu tarafta dinliyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman 10 senedir bu işi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Nitekim aslında katılımcı sayısı ve katılımcıların nitelikleri bizi bu konuda teyit ediyor. Yani bir örnekle somutlaştırayım bunu. Son 2 senedir sertifika programına kayıt edilen öğrenci sayısı 50-60'lı rakamların üzerinde. Her hafta seminere düzenli olarak katılan kişi sayısı 100 kişileri buluyor. Yani bu rakamları normalde bir konferansta bile bazen bulamıyoruz. Dolayısıyla bence rekabet hukuku tartışmaları açısından bugün Türkiye'de en uygun mecralardan bir tanesi, en uygun değilse de. Bunun dışında aslında ne yapıyoruz? 2 senedir bir takım yenilikler yaptık mesela. Şu anda zaten bu konuşmaya yer verilen mecrada aynı zamanda 2019 yılının sunumları var. Dolayısıyla sunumların daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla bunları YouTube'a yükledik. Onun dışında neredeyse bütün sunumları kitaplaştırdık ve bundan sonraki yıllarda da bu iki uygulamaya devam edeceğiz. Bunun ötesinde şimdi yaptığımız üzere çağrıyı biraz daha kurumsallaştırdık. Yani daha geniş bir kitleye aslında ulaşıyoruz ve daha geniş bir kitleyi davet ediyoruz ve daha çok kişiyi de davet ediyoruz. Eskiden 12 haftalık programda 12 kişi, 11 kişi gelip konuşurken geçen seneden bu yana bu rakam 20'lerin üzerine çıktı. Dolayısıyla bir akademik dönem içerisinde yaklaşık 20 konu, 20 konuşmacı programda yer alıyor. Bunlar çok iyi rakamlar. Yani geriye dönüp baktığımızda da toplamda yaklaşık 150 konunun falan konuşulduğunu bu seminerler kapsamında söyleyebilirim. Bu sadece Türkiye değil, bence Avrupa'da büyük bir rakam. Peki seminerlerde ne konuşuyoruz? Tabii şu ana kadar onun üzerinde seminer yaptık. Daha doğrusu 10 yılın üzerinde seminer yaptık. Dolayısıyla yüzlerin üzerinde ama mesela geçen seneden örnek vermek gerekirse genel olarak yaptığımız şey güncel konuları tartışmak. Büyük ölçüde Türk rekabet hukuku ağırlıklı gidiyoruz. Profilimiz biraz böyle. Yani hedefimiz öncelikli olarak Türkiye'de ne oluyor? Rekabet kurulu ne yapıyor? İdari yargı ne yapıyor? Ve insanlar neler çalışıyor? Biraz bunu ele alıyoruz. Mesela geçen senenin programını şöyle bir düşündüğüm zaman aklıma hemen gelen şey mesela yeniden satış fiyatının tespit edilmesiyle ilgili güncel rekabet kurulu kararları. Yine geçen seneden aklıma gelen hemen rekabet kanunu tasarısı. Rekabet kanunu ile ilgili devam eden yasal düzenlemelerle ilgili bir tartışma. Geçen senenin konularından bir tanesi. Oldukça da ilgi çekti. Şu anda son 2-3 senedir dünyanın gündeminde olan dijital pazarlarda rekabet hukuku uygulaması. Büyük veri ve rekabet hukuku ilişkisi. Bunlarla ilgili mesela geçen sene muhtelif seminerler yaptık. Bu sene ve bundan sonraki senelerde de muhtemelen aynı minvalde devam edeceğiz. Şunu da söylemem lazım. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü program değil. Sadece Türk rekabet hukuku aslında ele almıyoruz. Aynı zamanda mukayeseli perspektifle de yapıyoruz. Hatta bazen sadece global olarak Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde ne oluyor bunları ele alıyoruz. Dolayısıyla ağırlık Türk rekabet hukuku olmakla beraber bir konu sınırlaması ya da bir alan sınırlaması yok. Mesela yine geçen sene örnek vereyim. Havalimanının rekabet hukuku açısından nasıl ele alınacağı mesela geçen sene ele aldığımız konulardan bir tanesi.
Şimdi şeye geldiğimiz zaman, yani çağrıya geldiğimiz zaman ve 2020 programına geldiğimiz zaman, şu anda bu kaydı 2019'un Ekim ayında çekiyoruz. Bu hafta içerisinde Ekim sonu itibariyle, Ekim ortası, Ekim sonu itibariyle çağrıya çıkıyoruz. Bununla ilgili gerekli duyuruları yapacağız. Aralık ayının sonuna kadar tebliğ sunmak isteyenlerden özet istiyoruz. Ocak ayı içerisinde bir eleme yapacak. Bu bilim kurulu yapacak elemeyi ve kimlerin katılacağını belirleyeceğiz. Akabinde program oluşturacağız ve 2020'nin Şubat ayının 3. haftasında yüksek lisans programı ve aynı zamanda seminer programı başlamış olacak. Gelirseniz memnun oluruz. Sizleri aramızda görmek isteriz.